Gece gökyüzü sakin, düzenli ve sabit görünür. Fakat gerçekte yıldızlar saatte yüz binlerce kilometre hızlarla galaksi boyunca dönerek hareket ederler. Sabit veya bir şeye bağlı değillerdir ve durmaksızın yer değiştirirler. Neyse ki uzay devasa. Dolayısıyla da Samanyolu'ndaki yıldızların bize çarpma ihtimali çok ama çok düşük. Ama ne yazık ki dünyada kötü şeylerin yaşanması için yıldızların bize çarpmalarına gerek yok. Ve şu anda gezegenimize yaklaşan bazı yıldızlar var bile. Tam bu noktada araya girerek videolarımızı beğeniyorsan bize destek olmak için abone olabilir, beğeni tuşuna basabilir ve hatta görüşlerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. İyi seyirler. Yıldızların bizler için ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için öncelikle kütle çekiminden bahsetmemiz gerekir. Kütle çekimi evrendeki her bir maddeyi diğer bir maddeye doğru çeker. 1 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir atomun bile kütle çekiminden etkileniriz. Ne var ki bu kuvvet uzaklık arttıkça azalır. Ayrıca bu çekimin hissedilmesi cismin ne kadar kütleli olduğuna da bağlıdır. Yani yakındaki ve büyük kütleli cisimler daha çekicidir. Kozmik çekişmenin galibi olurlar. Bu şekilde büyük kütleli cisimler küçük kütleli olanların etraflarında nasıl hareket edeceklerini belirlerler. Güneş sistemindeki tüm kütlenin %99.75'ini oluşturur. Bu nedenle de sistemdeki diğer her şeyin hareketini ve yörüngesini Güneş belirler. Milyarlarca sene evvel Güneş'in doğumundan sonra Güneş sistemi sayısız küçük cismin durmadan çarpışması sonucu gezegenlerin oluşturduğu kaotik, tehlikeli bir yerdi. Fakat yıllar geçtikçe stabil bir denge oluştu. Bugün çoğu gezegen ve asteroid güvenli ve tahmin edilebilir yörüngelerde bulunmakta. Güneş sistemimizdeki iç ve dış gezegenler, asteroid ve Kuiper kuşakları ve en dışta da uzayın soğukluğunda yavaşça yörüngelerinde dolanan kuyruklu yıldızların oluşturduğu dev bir küre şeklindeki Oort bulutu bulunur. Bu dengenin bozulmasını gerçekten de hiç ama hiç istemeyiz. Eğer ki başka bir yıldız çok yakınımıza gelecek olsaydı, kütle çekimi Güneş sistemindeki her şeyi sanki şımarık bir çocukmuşçasına kendine doğru çekerdi. Gezegenlerin, asteroidlerin ve kuyruklu yıldızların güzelim yörüngelerinde bozup atardı. Üstelik bu hayali bir tehlike falan da değil. Yaklaşık 70 bin sene kadar evvel bir kızıl cüce, kahverengi cüce ikili yıldız sistemi Oort bulutunun içinden geçti ve her şeyin düzenini alt üst etti. Bu olay belki de bize doğru ölümcül asteroidler bile yollamış olabilir. Fakat Oort bulutundan yola çıkan bu ziyaretçilerin iç güneş sistemine ulaşması 2 milyon yıl kadar sürebilir. Ancak ufukta çok daha büyük bir tehlike bizi beklemekte. Gliese 710 Güneş'in kütlesinin yarısına sahip bir kızıl cüce. Şu anda Güneş sistemine doğru yol alıyor. 1 milyon yıl kadar sonra Oort bulutundan geçerek gökteki en parlak yıldız haline alacak. Böyle bir yakın geçiş yüz binlerce yılda bir gerçekleşir ve Oort bulutundaki cisimlerin yörüngelerini büyük ölçüde bozar. Eğer şansımız yaver gitmezse bu olay Güneş sisteminin ilk zamanlarındaki gibi yeni bir gezegen bombardımanını tetikleyebilir. Gökyüzü kuyruklu yıldızların ve asteroidlerin iç güneş sistemine doğru yağdığı bir hale gelebilir. Büyük olanlar dinozorları yok eden seviyede kitlesel yok oluşlara sebep olabilir. Ancak işler daha da kötüleşebilir. Galaksimiz oldukça yoğun bir mekan ve yıldızlar sık sık birbirlerine yaklaşırlar. Dolayısıyla bir yıldızın sadece yanımızdan geçmeyip de doğrudan iç güneş sistemine gelmesi oldukça mümkün. Bu oldukça fena, kötü ve şiddetli olurdu. Başka bir yıldızın güneş ile çarpışması ihtimali astronomik derecede düşük. Ancak bizi endişelendiren şey bu değil. Eğer başka bir yıldız dünyanın güneşe uzaklığı kadar yakınımızdan geçseydi, dünyayı güneş sisteminden kolaylıkla koparabilirdi. Böyle bir olayın gerçekleşme ihtimali önümüzdeki 5 milyar sene için 100 binde 1 olarak hesaplanmıştır. Ufak ama çok da absürt olmayan bir rakam. Peki eğer bu olay ortalama bir kızıl cüce ile gerçekleşseydi dünyada neler olurdu? Yıldız Güneş sistemine girer girmez gökyüzünde aylar boyunca büyüyen ve en sonunda gündüz görünür hale gelen ufak turuncumsu bir nokta belirirdi. İyice büyür ve aydan daha parlak olurdu. Doğrudan bakmak için aşırı parlak yani. Gece gökyüzü ürpertici bir kızıl parlama ile aydınlanırdı. Birkaç ay sonra
yıldız tekrar ufalmaya başlardı. Bu esnada dünya güneşin çekim kuvvetinden kurtulur ve karanlık uzaya doğru savrulurdu. Ancak güneş de beraberinde küçülürdü. Birkaç yıl içinde güneş gökte iyice küçülüp sıcaklığı ve ışığıyla birlikte yok olmaya başlayacaktı. Tüm dünyada gündüzler karanlığa dönüşür ve insanoğlunun en son kışı başlardı. Kutuplardaki buzul örtüsü büyüyüp yayılmaya başlar. Bu esnada bitkiler kurur ve ölürdü. Ormanlar donar ve hayvanlar sürüler halinde telef olurdu. Dünya Mars'ın yörüngesini geride bırakınca ortalama yüzey sıcaklığı neredeyse -50 dereceye düşerdi. Uzaydan bakıldığında dünya buzdan bir uyduyu andırmaya başlardı. Mavi, yeşil yüzey ölümün soluk gri beyaz rengine bürünürdü. Dünya genelinde altyapılar bozuldukça insanlar kapalı mekanlarda toplanırdı. Sıcaklık düşmeye devam ettikçe ısınmak için bulabildikleri her şeyi yakarak artık yetişmeyen yiyeceklerin biteceği vakte kadar günlerini sayarlardı. Dünya Jüpiter'in yörüngesine ulaştığı vakit yüzey sıcaklığı -150 derece. Antarktika'daki ölçülmüş en düşük sıcaklığın da altında yani. Söylemeye bile gerek yok. Şimdiye kadar neredeyse herkes öldü. Güneş ışığından gelen ve suyu buharlaştıracak enerji olmayınca bulutlar oluşmaz ve su döngüsü de dururdu. Kutup buz örtüsü nihayetinde ekvatorda buluşur ve okyanuslar kalın bir buz tabakasıyla örtünürdü. Suyun ısısı dışarıya sızdıkça okyanusun tabanına doğru daha fazla su donar ve derinlerdeki tuz yoğunluğunu artırarak buralarda hayatta kalmayı başarmış çoğu canlıyı zehirleyerek öldürürdü. Gerçi hidrotermal bacalar etrafında yaşayan ekstremofil toplulukları belki de bu koşullara bile ayak uydurabilirdi. Yüzeyin derinliklerinde bulunan bazı bakteriler hala dünyanın çekirdeğindeki elementlerin radyoaktif bozulmasından kaynaklanan sıcaklıkla ısındığından bu olayların çoğunu fark etmezlerdi bile. Dünya, Plüton'un ve Kuiper kuşağının yörüngelerine ulaştığı vakit Güneş hala gökteki en parlak yıldız ancak birçok diğer yıldızdan yalnızca birisi. Yıldızlar artık gündüz görünür hale gelmiş bulunmakta. Sıcaklık şu anda aşağı yukarı mutlak sıfırın 40 derece üzerinde, atmosferde bulunan gazlar donma noktalarının altında. Atmosferin yavaşça azota, ardından da oksijen karına dönüşmesiyle maalesef kimse tarafından tadının çıkarılamadığı muhteşem ve garip bir manzara ortaya çıkmış durumda. Birkaç yıl içinde atmosfer sadece azıcık gazın kaldığı buzlu 10 metre kalınlığında gezegenin her yerini kaplayan bir birikintiye dönüştü. Donmuş bitki ve hayvan cesetleri karın altına gömüldü. Dünya Güneş sisteminden ayrıldığı vakit artık karanlıkta bir başına dolaşan hayatsız ve ıssız bir haydut gezegene dönüşür. Ancak ilginçtir ki yine de umut var. İnsanlık bu potansiyel yok oluş olayını şaşkınlıkla karşılamazdı. Binlerce yıl önceden fark etmiş olurdu. Bir yıldızı durdurmak için yapılabilecek çok bir şeyimiz olmazdı. Ancak hazırlık yapabilirdik. Çoğumuz ölürdü. Fakat birkaç milyon kişi jeotermal ve nükleer enerji tarafından desteklenen devasa yapay sistemlerde hayatta kalabilirdi. Hatta etrafımızda bulunan buzu enerji amaçlı kullanmayı öğrenebilirsek füzyon bile kullanabilirdik. Buralarda insanlık belki de yüz binlerce yıl yaşayabilirdi. Günün birinde yaşadığımız koşullara alışır ve yeni nesiller bir zamanlar kendi yıldızımız olduğu ve dünya yüzeyinde gezebildiğimiz zamanlar hakkında şüpheli birkaç belgesel izlerdi. Ve hatta günün birinde başka bir yuva arayışına bile girebilirdik. Eğer dünya yaşanabilir bir gezegeni olan bir yıldızın yakınından geçecek olsaydı yeni bir başlangıç yapmaya çalışabilirdik. Garip bir şekilde uzay yolculuğu atmosferin yokluğundan dolayı oldukça kolay olurdu. Yani son hayatta kalanların dünyayı artlarında bırakıp yeni bir yıldız etrafında yeni bir gezegene yerleşmeleri o kadar da düşünülemez değil. Belki de bir gün binlerce sene sonra insanoğlunun torunları dünyanın kadim geçmişi hakkında efsaneler anlatırlardı. Kayıp yuvamızın bir başına ve ıssız bir şekilde uzayın karanlığında süzülen esrarengiz buzlu bir gezegenin öykülerini. Hoşça kalın.